Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımına dair çok önemli bir püf noktadan bahsedeceğim. Orkideleri çiçek açtırmanın bilinmeyen bir yöntemini göstereceğim ve bu yöntem ile birden fazla çiçek dalı elde edeceksiniz. Bunun için bugün aloe vera kullanacağım. Aloe vera orkide bakımında kullanabileceğiniz en doğal ve en faydalı gübredir. Aloe vera jeli ile nasıl gübre hazırlanır ve orkideleri nasıl kullanılır? Bunu sizlere bugün iki farklı yöntem ile göstereceğim. İlk olarak aloe vera yaprağını ince dilimler halinde kesiyorum. İnce dilimler halinde kestikten sonra ilk olarak çiçek dalı olan fakat çiçeği dökülmüş olan orkideleri nasıl kullanacağımı göstereceğim. İkinci yöntemde de hiç çiçek dalı olmayan orkidelerinize sonbahar ayında çiçek açmasını teşvik etmek için hangi şekilde kullanacağımı göstereceğim. Bu şekilde ince dilimlere ayırdım. Bunu bir kavanozun içerisine koyuyorum. Bu kavanozun içerisine normal içme suyu koyacağım. Sizler evdeki çiçek sayınıza göre bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Bir gece yani 12 saat kapağını kapatıp dinlendiriyoruz. 12 saat sonrasında evdeki bütün çiçeklerinize bu sıvı bitki besinini gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Aloe vera jeli çiçeklerin coşmasına, yeniden çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olur ve yaprak ve kök çıkarımını da kolaylaştırır. Evet, şimdi dinlenmesi için bir köşeye bırakıyorum. Orkidelerin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için ilk olarak daha önce çiçek dalı olan ve dalı bu şekilde sararan orkide dallarını kesmemiz gerekiyor. Ve bu dalı kestikten sonra orkidenin yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracağız. Özellikle uzun süre budama yapılmayan orkidelerde maalesef bu dal bu şekilde sararabiliyor. Bu yüzden budamayı gece yapmayın. Çiçeklerini döker dökmez. Bu çok önemli bir püf nokta. İkinci olarak eğer orkidenizin çiçekleri döküldü ve siz budama yapmadıysanız uçtan hafif bu şekilde sararmaya başladıysa hiç zaman kaybetmeden hemen dalı budamanız yani kesmeniz gerekiyor. Bakın bunlar boş boğumlar yani çiçekleri dökülen orkide boğumları. Budama yaparken ilk çıkan bakın ilk çiçeği dökülen boğum yeri burası yani boş boğum ve diğer alttaki boğum da dolu boğum. Her ikisi arasından keskin bir makas ile keseceğim. Bu şekilde kestim. Bakın sadece dolu boğumlar kaldı. Bu elimde gördüğünüz boş boğumlar yani tekrar çiçek dalı çıkmaz. Bu orkidenin dalının sararmasının devam etmemesi için ben üzerine biraz toz tarçın döküyorum. Çok fazla değil, sadece uç kısmına antioksidan özelliği olduğu için bu kısmın dalın sararmasını engelleyecektir. Fakat eğer siz dalı çok uzun süre budamadıysanız ve dalın bir kısmı yarısı sarardıysa bu dalı kurtaramayabilirsiniz. Bu yüzden budama yaparken geç kalmayın. Bu da ikinci püf noktaydı. Üçüncü olarak orkidelerinizin bu şekilde çiçek dalı var ve budama yaptınız. Boğum yerlerinden yeniden çiçek dalı çıkarabilmesi için ilk olarak birinci yöntemimiz aloe vera jelini sizlere göstereceğim. Aloe vera yaprağı içerisinde bu şekilde bir jel var ve bu jel özellikle hormon etkisi görüyor. Yani orkidelerinizin boğum yerlerine siz haftada 2 kere sürdüğünüz zaman boğum yerlerinin yumuşak olmasına ve yoğun nem alıp kısa sürede buradan yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Aloe vera jeli içerisinde bol miktarda vitaminler var ve aynı zamanda aloe vera jeli hormon görevi de görüyor bitkilerde. Bu şekilde küçük halkalara keserek orkide dalının üzerinde kuruyuncaya kadar bekletin. Bu yöntem bir ay sonrasında size sonuç verir. Yani hemen 2-3 gün içinde sonuç vermez. İkinci olarak isterseniz ya aloe vera dalına sürüp çiçek dalı çıkarmasını beklersiniz ya da bu şekilde bakın halka şeklinde kesip direkt dalın üzerinde de bekletebilirsiniz. Bu şekilde kuruyuncaya kadar kalabilir. Hiçbir sakıncası yok. Bu üç orkidenin son halini de aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım.
Evet, aylar geçtikten sonraki son hali. Bu sizlerle ilk budadığım orkidem. Yeni bir çiçek dalı çıkardı. Aynı zamanda budadığım orkide dalı 2 tane boğum yerinden yeni çiçek dalı çıkardı. Orkideleri budadığınız zaman birden fazla çiçek dalı elde edebilirsiniz. Yine hemen ikinci budadığım orkideyi gösteriyorum. Bakın 3 çiçek dalını budamıştım ve gördüğünüz üzere boğum yerlerinden yeniden çiçek dalları çıkmaya başladı. Bu da ikinci çiçek dalı gördüğünüz üzere ve hemen üçüncü çiçek dalını da gösteriyorum yakından. Bu yöntemde orkideleriniz bütün boğumlardan çiçek çıkarabilir. Bu mümkündür. Aynı zamanda bu şekilde sıfırdan yeni çiçek dalı da çıkarabilir. Bu ana dal çiçek dalı. Diğer çıkan çiçek dalları ise boğum yerlerinden çıkan çiçek dallarım. Gördüğünüz üzere 2 tane de ana dal çiçek dalı çıkardım. Bu yapmış olduğumuz yöntem ile orkidemiz sağlıklı köklere ve çiçeklere sahip olur. Yine aynı yöntemle budama yaptığım ve belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri verdiğim ve aloe vera jeli sürdüğüm bir orkidem. Gördüğünüz üzere boğum yerlerinden gayet canlı ve sağlıklı yan dal çiçek dalı çıkarabiliyor. Aloe verayı ikinci yöntem olarak hiç çiçek dalı olmayan orkidelerimiz varsa ve hiçbir şekilde orkide çiçek dalı çıkarmıyorsa bunlar için kullanacağız. Yani orkideniz hiç çiçek dalı çıkarmıyorsa orkideler için aloe verayı bir sıvı bitki besini yani jel suyu olarak verebilirsiniz. Bakın videonun başında göstermiştim. 12 saat dinlendirdik ve beklettik. Böylelikle ince parçalara ayırdığımız aloe vera jeli direkt suyun içerisine gitti ve bütün vitaminlerini verdi. Bu yöntemde her bir saksı için 5 ya da 6 yemek kaşığı vermeniz yeterli. Orkidelerinize 5 ya da 6 yemek kaşığını verdikten sonra 20 gün arayla tekrar verebilirsiniz. Yani bunu sık sık vermeyin fakat 20 günde bir bu sıvı bitki besini vermeniz özellikle sonbahar ayında orkidelerinizin kısa sürede yeni hiç çiçek dalı olmayan orkidelerin sıfırdan çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Bu benim uzun yıllardır kullandığım bir yöntem ve çok faydasını gördüm. Mutlaka denemeye çalışın. Fakat kesinlikle bu jeli günlerce bekletmeyin. Bir gece bekletmeniz yeterli oluyor. Küçük parçalarını da üzerinden alabilirsiniz. Bu şekilde çiçekli ya da çiçeksiz orkidelerinize de bu sıvı bitki besinini verebilirsiniz. Eğer orkidelerinizin çiçekleri varsa yine vermenize bir sakınca yok. Evet, orkidemin aylar içerisindeki gelişimini yine sizlerle paylaşıyorum. Bu orkidem gördüğünüz üzere 3 tane yeni kök çıkardı gövde kısmından ve aynı zamanda yeni çiçek dalları çıkardı. Bakın bu birinci çiçek dalı, ana dal çiçek dalı çıkardı. Ve bu orkidem çok da sağlıklı bir orkide değildi. Verdiğim sıvı bitki besinleri sayesinde orkidem canlandı. Bakın bu da ikinci çiçek dalı. Aloe vera jeli gerçekten orkideler için inanılmaz faydalı. Düzenli aralıklarla ayda bir kere verebilirsiniz. Yine videonun başında beraber budama yaptığım bir orkidem ve ikinci yöntemle de gösterdim. Gördüğünüz üzere boğum yerlerinden bu şekilde yeni çiçek dalları çıkardı. Bakın bir küçük çiçek dalından gördüğünüz üzere birden fazla boğum yerinden bu şekilde çiçek dalı çıkarabilir. Bu da ikinci çiçek dalı ve yine küçük bir çiçek dalı daha çıkarıyor. Ve aynı zamanda ana dal bir çiçek dalı da yine vermiş olduğum aloe vera sayesinde çıkarmaya başladı. Bu yöntemler için biraz sabırlı olmanız gerekiyor. 2 ay içerisinde sonuç alırsınız. Ve bu şekilde bol bol orkideleriniz çiçek açacaktır. Umarım bu anlattığım videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Eğer zil sesini açık konuma getirmediyseniz videolarımdan anında haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.